Sevgili seyirciler, Adana Kozan'da Dağılacak mevkiinde muhteşem bir mekandayız. Arkamda gördüğünüz su buranın kendi suyu, orijinal kaynak suyu efendim. 15 metre ileride kaynağı var. Buradan yılan gibi süzülerek aşağı doğru iniyor. Tabii biz tabiatın içindeyiz. Harika bir mekandayız. Etrafımda gördüğünüz ağaçlar, çınar ağaçları. İşte bu parkta, bu güzel mekanda efendim ana yemek olarak da Dağılacak kavurma sunuyorlar size. Buranın meşhuru değil mi Mustafa abim? Evet. Yanımda Mustafa abim var. Diğer yanımda Bülent abim var. İkisi de ustabaşı. Senelerini bu işe vermişler. Ve bu mekanın vazgeçilmez tadını, yani Dağılacak kavurmayı bizler için, sizler için, herkes için hazırlayacaklar birazdan. Efendim, nedir bu Dağılacak kavurma? Neden bu kadar ünlü burada? Burası koyundan yapılır kavurma. Peki. Koyunun arka butu ve kaburga kısmında yapılır. Ustam artık başlayalım. Bismillah Tamam. diyelim. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bir cerrah edasıyla etimizi kesmeye başladı ustam. Tabi yılları var. Ben de bir ameliyat hemşiresi edasıyla yanda şu gördüğümüz alet edevatı ona teslim edeceğim birazdan. Ustam bıçak lazım olursa bana haber ver. Tabii efendim. Dağılacak mevkiinde şırıl şırıl akan suyun sesi eşliğinde kavurmamızı hazırlamaya başladık. Bu muhteşem mekanın vazgeçilmez lezzeti acaba bizim de vazgeçilmezimiz olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 2 dakika bile sürmedi. Ustam maşallah eti kemiğinden ayırmayı başardı. Kuzu etinin en leziz yeri muhteşem kavurmamız için küçük küçük parçalara ayrılıyor şimdi. Ustamız da ustalığını gösteriyor hani. Kişi başına kaç gram düşüyor? 250 gram düşüyor. 250 gram. Bir kişi Gayet 250 doyurucu. gramdan doyar. Yani 250 gram evet gayet doyurucu. Tabii bizim için değil. Ben sadece kendim 4 kişilik yemek yediğim için bu aralarda biraz sızımı alamıyorum. Bilmiyorum artık burada bana kaç kişilik hazırlayacaksınız? Bülent abi kaç kişi hazırlayacaksın bana? Sana diyor 8 kişilik hazırlayacağım. Zaten 4 kişiliğini ben götüreceğim. Geri kalanı da ekip arkadaşlarım, kusura bakmayın siz paylaşırsınız. Evet, görüntü yönetmenim oradan bana da diyor. Tabii ki abi, ne demek, sana da. Evet, gördüğünüz gibi birazdan hazır hale gelecek. Elini korkak alıştırma. Elini korkak alıştırma ustam. Etin but kısmının en güzel tarafları küçük küçük doğrandı. Şimdi etin bir başka lezzetli kısmına geçilecek. Kaburgaya yakın kısmına yani. Evet. Şimdi daha bitmedi tabii, kaburga var. Lezzetini arttırmak için koyunun en güzel yerlerinden bir tanesi. Değil mi ustam? Evet efendim. Kaburga kısmı etin lezzet verir. Şu an 8 kişilik kavurmamız hazır. 8 kişilik kavurma hazır mı? Evet. İşte gördüğünüz gibi bu hale geldi. Şimdi iş nereye gidiyor? Bülent abiye gidiyor. Bülent abi ellerinden öper. Tabii. Artık sende iş. Tamam. 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 Başaracağız mı? İnşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Peki buyurun. Sacımıza önce kuyruk yağı atılıyor. Evet. Yağımız erimiştir. Şimdi Oo, etimizi çok koyuyoruz. güzel. Kuyruk yağı iyice eridikten sonra doğranan etlerimiz saça konuluyor. Sevgili seyirciler, 8 kişilik dedik ama galiba Bülent abim, Mustafa abim bize biraz torpil geçti. Hiç de 8 kişilik gibi değil. Burada gayet 15 kişilik bir kavurma var. Ondan sonra ağzını kapatıyoruz. Evet. Biraz haşlanıyor. Ondan sonra yeşil biberini, kırmızı biberini, soğanını, pul biber ve tuzunu atıyoruz. Kuyruk yağı ile hafif hafif kavrulmaya başlayan etimizi ara sıra karıştırıyoruz. Bülent abi, merak ediyorum. Açalım bakalım etimiz Tabii. ne hale gelmiş. Abi efendim.
Demek ki et pişerken suyunu salıyor tabii, Evet. yumuşuyor değil mi? Biraz daha küçülüyor. Tam dişinize göre. Şu anda değil mi? Tam dişimize layık bir halde etimiz. Maşallah. Devam ediyoruz herhalde. Tabii. Şimdi malzemelerini atacağız. Şimdi malzemelerini Evet. hazırlayacağız. İlk önce soğanını atıyoruz. Soğanımız. Evet. Önce soğan mı? Evet efendim. Ondan sonra kök biberini atıyoruz. Kök biberimizi attık. Evet. Ondan sonra yeşil biber atıyoruz. Şimdi bunları ustam dedi ki önce bir öldüreceğiz herhalde. Evet efendim. Değil mi? Evet. Hadi öldürelim. Malzemelerimiz ölüyor şu anda. Biz de şu anda beklerken ölmek üzereyiz. Uzun Çok atlar. güzel bunlar. Açlıktan ölmek üzereyim ben de ustam. Malzemeler ölecek. Ben de fazla dayanamam herhalde. Bir an önce pişsin artık, yiyelim de. Diğer malzemeleri de ilave edilen kavurma kapağı kapatılarak pişirilmeye bırakıyor. Sebzelerin ve etin lezzeti birbirine iyice karışıyor. Birazdan muhteşem bir kahvaltı sofrasında dağılacak kavurma da yerini alacak. Bu kadar beklediğime değdi doğrusu. Böylesine güzel bir mekanda su sesleri eşliğinde yapılan bir kahvaltı zaten çok güzelken bir de sofrada böylesine tadına doyulmaz bir kavurma varsa değmeyin benim keyfime. Sevgili seyirciler, az önce ustalarımızla birlikte sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Eti hazırladık, sonra Bülent Usta'ya verdik. Pişirmesine geçtik eti ve dağılacak kavurma. Bu mekanın vazgeçilmezi, bu yörenin vazgeçilmezi dağılacak kavurmayı bizler için pişirdiler. Onlardan pişirmesi, bizden de yemesi dedik. Sevgili işletme müdürümüz Mahmut abi yanımızda. Yine işletmenin şefi Ahmet Bey yanımızda. Şimdi Ahmet abi, Mahmut abim. Tabii kavurmaya geçeceğiz ama öncesinde şunları da göstermek istiyorum. Yanında envai çeşit sevgili seyirciler, envai çeşit yiyecek içecek var burada. Bunlar tabii bildiklerim de var, bilmediklerim de var aralarında. Mesela bu nedir Mahmut abi? Şimdi bu bizim bildiğimiz incir. İncirden reçel yapılıyor. Evet, Bu incir reçelimiz kahvaltıda. bu incir Kış reçelimiz. yaz tüketimi olan. Şöyle göstermek istiyorum. Bu ahududu Hmm. reçelimiz. Şurada Kabak bizim reçeli. hayır kabak değil, Nedir turunç bu? reçelimiz. Bu Turunç bizim, reçeli. bizim kozanımıza has. Narenciyesi bol olduğu için Ya değil mi? tabii turunçtan yapılan bir Bir reçelimiz. reçel. Çok güzel. Evet. Ya şundan da bahsedelim. O tabağın içindeki nedir? Bu sıkma ve böreğimiz. Ha, sıkmamız mı bu? Hanımlarımız tarafından yapılan. Yine bu yörenin vazgeçilmezi efendim. Hanımlar çok yapar değil mi? Evet. Her evde vardır aslında. Mutlaka. Mahmut abim, Ahmet abim. Şimdi sıkmamız da var efendim masamızda. Bir güzel tadına bakacağım hepsinden inşallah. Tabii burada bir sanat görüyorum. Bakın Ebru sanatı görüyorum üzerinde. Hani Ebru da bir sanattır ya efendim. Süslemeli, bu nedir? Pekmez ve tahin efendim. Evet, Ahmet abim diyor ki pekmez ve tahin. Onu da eksik etmedik sizler için diyor. Teşekkür ederiz. Ben çok acıktım. Mahmut abi, Ahmet abi. Buyurun. Artık açalım mı? O zaman kavurmamızı açalım. Tamam. O zaman Bismillah diyorum. Aman yarabbim şu güzelliğe bakın. Sevgili seyirciler. Bunların hazırlanmasında ben de oradaydım. Ama ne yalan söyleyeyim. Dağılacak kavurmanın bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Muhteşem gözüküyor sevgili seyirciler. Şuna bakar mısınız? Tabii biz 8 kişilik söyledik ama maşallah buradan 10-15 kişi rahat doyar. Evet, Değil mi? evet. Doyar ama ben de maşallah bir 4 kişilik götüreceğim gibi geliyor. Şimdi o zaman izninizle başlayalım isterseniz. Buyurun. Buyurun. Değil mi? Sofra. Lütfen siz buyurun. Evet. Mahmut abi sen buyur. Haydi bismillah. İşletme müdürümüz Bismillahirrahmanirrahim. açılışı yapıyor efendim. Buyurun lütfen. Devamı da benden gelsin. Ben şöyle suyuna da banmak istiyorum. Sevgili seyirciler, bunu böyle bıçak çatal kullanmayacaksınız. Elinizle böyle bandırıp hadi bismillah. Harika bir tadı var. Sevgili seyirciler, dağılacak kavurma buranın meşhuru. Olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Şimdi öyle güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışlar ki bana. Buranın da vazgeçilmezi.
bütün bu yiyeceklerin arasında en göze çarpanı, en lezzetlisi de Dağılcak kavurma olmuş. Vallahi müthiş. Şu anda bir ağacın üzerindeyiz. Değil mi Mahmut Evet. abi? Evet. Ağacın üzerinde asırlık çınar ağaçlarının üstünde buraya balkon diyorlar efendim. Özel müşterileri, özel davetlilerimizi ağırlıyoruz Evet. herhalde burada değil mi? Çok teşekkür ederiz her şey için. Bizi de özel hissettirdiniz efendim. Böyle bir yerde keyifli bir şekilde özellikle Dağılcak kavurmayı yemek de muhteşem bir zevk. Ben herkesi, Adana dışında olanları, hatta ülkemiz dışında olanları bile buraya davet ediyorum. Lütfen burayı gelin. Bu muazzam güzellikler eşliğinde ağacın tepesinde oturup Dağılcak kavurmanın tadına bakın. Ben izninizle Mahmut abi daha fazla dayanamayacağım. Dilimde tüy bitti. Artık bismillah deyip hepsini götürmek istiyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ağacın üstüne hazırlanan enfes kahvaltı sofrasında kavurmanın tadına doymak istiyorsanız ne duruyorsunuz? Hadi siz de buyurun Kozan'a.